Herkese merhaba. Bugün sizlerle yapay zekanın iş gücümüzü nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Aman, hani o hep duyduğumuz manşetlerin bir adım ötesine geçeceğiz ve asıl büyük resme, yani gerçek hikayeye odaklanacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Bakın, bu sözle başlamak istedim çünkü bence bugünkü konumuzun bütün özeti tam olarak burada gizli. Şöyle bir düşünelim. Fabrikalardaki o devasa robotları, yani fiziksel otomasyonu hepimiz görüyoruz, değil mi? Ama plazalardaki yapay zekayı, hani o ofislerimizde sessiz sedasız iş yapış biçimlerimizi kökünden değiştiren bilişsel otomasyonu var ya, işte onu gözden kaçırıyoruz. Peki şu sıralar yapay zeka ve iş gücü dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Gördüğümüz, konuştuğumuz hikaye genellikle bütün sohbet teknoloji sektörü etrafında dönüyor. Evet, işte tam olarak bu. Yapay zekanın etkisi deyince gözümüzün önüne hemen bu sahne geliyor. Kod yazan yapay zekalar, işleri tehlikeye giren yazılımcılar. Bu, değişimin en göz önündeki, en çok manşet olan yüzü. Ama durun, size bir şey söyleyeyim mi? Bu hikayenin sadece çok ama çok küçük bir parçası. Evet, şimdi asıl meselenin kalbine iniyoruz. Bakın, en temel sorunumuz ne biliyor musunuz? Biz bu yepyeni çağı, bu inanılmaz dönüşümü dünün araçlarıyla, dünün metrikleriyle ölçmeye çalışıyoruz. Ve bu eski araçlar bu yeni yapay zeka devrimini anlamakta açıkçası fena halde yetersiz kalıyor. Şimdi bu karşılaştırma gerçekten çok önemli. Şöyle düşünün, gayri safi yurt içi hasıla, işsizlik oranları, bu bildiğimiz klasik göstergeler var ya, onlar aslında bir arabanın dikiz aynası gibi. Bize sadece arkada ne bıraktığımızı, yani iş işten geçtikten sonra olanları gösterir, bir nevi hasar tespit raporu. Ama işte bu yeni nesil beceri odaklı endeksler bir radar gibi. Tehlikeyi, yani yapay zeka yeteneklerinin bizim becerilerimizle nerede çakışacağını daha bize çarpmadan önce haber veriyor. Aradaki fark bu kadar büyük. İşte bu görsel, o kör noktamızı o kadar güzel anlatıyor ki. Bakın sol tarafa. Bildiğimiz, tanıdığımız adreslerle, fabrikalarla, yani fiziki sınırlarla ölçebildiğimiz bir ekonomi. Gayet net. Ama sağdaki yapay zeka ekonomisine bir bakın. Onun coğrafi bir adresi yok ki. O dijital bulutların içinde yaşıyor. İşte bizim mevcut ölçüm sistemlerimiz, insanlarla yapay zekanın kurduğu bu yeni, görünmez işbirliklerini kelimenin tam anlamıyla göremiyor. Ve bütün problem de tam olarak burada başlıyor. Peki bu kör noktayı nasıl aydınlatacağız? İşte tam bu noktada MIT'nin Buzdağı Projesi diye bir çalışma devreye giriyor ve bize resmin tamamını, özellikle de o suyun altında kalan kısmını gösteren yepyeni bir mercek sunuyor. Şimdi bu buzdağı endeksinin tam olarak ne yaptığını anlamak çok ama çok kritik. Bakın, bu endeks o klasik "hangi meslekler yok olacak" sorusunu sormuyor. Çünkü bu yanlış soru. Doğru soru şu: yapay zekanın yetenekleri hangi mesleklerin içindeki görevlerle ne kadar örtüşüyor? Gördünüz mü farkı? Mesele işlerin tamamen yok olması değil, mesele işlerin içindeki görevlerin dönüşmesi. Ve işte o meşhur buzdağı metaforu karşımızda. Bakın, suyun üstünde gördüğümüz o küçücük parça var ya, buzdağının ucu. İşte o, bugün hepimizin konuştuğu teknoloji ve yazılım sektöründeki değişim. Ama asıl olay, asıl devasa kütle, yani gerçek etki suyun altında saklı. İşte o görünmeyen kütle, her sektördeki, her şirketteki ofisleri, idari işleri sessiz sedasız dönüştüren o bilişsel otomasyonun ta kendisi. Hadi bunu rakamlara dökelim. Buzdağının o gördüğümüz minicik ucu, yani yüzey endeksi, ABD ekonomisindeki toplam ücret değerinin ne kadarı biliyor musunuz? Sadece %2.2'si. Evet, yanlış duymadınız. Bu manşetlerdeki hikaye. Hani o teknoloji merkezlerinde yoğunlaşan, herkesin dilindeki kısım. Ve şimdi sıkı durun, asıl büyük resim geliyor. Buzdağı endeksi, yani suyun altındaki o devasa gizli etki ne kadar? Tam %11.7. Bu görünenin 5 katından bile fazla bir etki demek. Ve en can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Bu etki sadece Silikon Vadisi gibi teknoloji merkezlerinde değil, ülkenin her bir eyaletinde, her köşesindeki ofislerde, idari pozisyonlarda kendini gösteriyor. İyi, ama bütün bu anlattıklarımız Amerika için geçerli. Peki, bu buzdağı teorisini alıp kendi sularımıza, yani Türkiye ekonomisine getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Acaba bizim buzdağımızın altında ne var? Cevap, ilk başta kulağa çok şaşırtıcı gelebilir. Bu teori bize diyor ki, en büyük görünmez risk sanıldığı gibi İstanbul'daki teknoloji şirketlerinde falan değil. Hayır, tam tersine Türkiye'nin sanayi kalbinin attığı yerlerde, Bursa'da, Kocaeli'de, Gaziantep'te.
İşte o fabrikaların içindeki ofislerde gizleniyor. Tabii bu analizi yapmanın teknik bir zorluğu olduğunu da söylemek lazım. Şöyle ki Amerika'daki sistem bir insan kaynakları uzmanını mülakat yapar, bordro hazırlar gibi onlarca alt göreve ayırıp inceleyebiliyor. Çok detaylı. Bizdeki TÜİK verileri ise daha çok genel iş unvanlarına odaklı. Yani o kadar granüler değil, o kadar ince detaya inemiyor. Ama yine de genel resmi görmemizi sağlıyor. Peki o dev sanayi tesislerinin içinde buzdağının görünmeyen kısmından en çok kimler etkileniyor dersiniz? Robotların yerini alacağı düşünülen mavi yakalılar değil, asıl büyük risk o fabrikaların komuta merkezi olan yani beyni olan ofislerdeki beyaz yakalılar için geçerli. Kimler bunlar? Satın alma uzmanları, lojistik planlamacılar, muhasebe ve bordro departmanları, müşteri ilişkileri. Kısacası bilişsel emek yani kafa yormayı gerektiren bütün idari işler. Ama durun, hikayede bir katman daha var. Bu dönüşümün Türkiye'de Amerika'ya göre neden daha yavaş ilerleyebileceğini açıklayan 2 tane çok önemli fren mekanizması bulunuyor. Bize zaman kazandıran 2 faktör. Bunlardan ilki ekonomide Baumol etkisi dediğimiz bir şey. Aslında çok basit bir maliyet hesabı. Düşünün, Amerika'da yüksek maaşlı bir çalışanın işini yapay zekaya devretmek şirket için acayip karlı bir yatırım. Ama Türkiye'de maaşlar nispeten daha düşükken dövizle alınan yapay zeka yazılımları çok pahalı kalıyor. Bu yüzden de otomasyon o kadar da cazip gelmiyor. İşte bu durum bize adeta bir zaman kazandırıyor, bir hazırlık dönemi sunuyor. İkinci frene gelince o da dijitalleşme seviyemiz. Şunu unutmamak lazım, yapay zekanın bir işi yapabilmesi için o işin önce dijitalleşmiş olması gerek. Yani veriye dönüşmesi gerek. Türkiye'deki KUBİ'lerin de önemli bir kısmı bu dijital dönüşüm yolculuğunu henüz tamamlamadı. İşte bu da yapay zekanın hızlıca yayılmasının önünde doğal bir teknik engel oluşturuyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde buradan çıkarmamız gereken en önemli ders ne? Geleceğin iş dünyasında hayatta kalmak için asıl kritik beceri ne olacak? Cevap kesinlikle o çok popüler ama artık geçerliliğini yitiren herkes kodlama öğrenmeli tavsiyesi değil. Bunu artık bir kenara bırakalım. Neden mi? Çünkü gördük ki kodlama ve yazılım o devasa buzdağının sadece suyun üzerindeki minicik bir parçası. İşte bu tüm analizin en stratejik, en can alıcı sonucu geliyor. Bizim acil ihtiyacımız herkesin yazılımcı olması değil. Asıl büyük ve acil ihtiyaç buzdağının o görünmeyen, devasa kısmını oluşturan milyonlarca ofis çalışanının, idari personelin, operasyonel ekibin, kullandıkları yapay zeka araçlarına hükmeden, onları yöneten birer yapay zeka operatörüne dönüşmesi. O zaman gelin finale şu kapı kurcalayan soruyla yapalım. Belki de biz farkında olmadan fabrikalarımızdan çok daha önce ofislerimiz boşalacak. Peki biz bu sessiz ve görünmez devrime doğru kişileri yani asıl risk altındaki o devasa kitleyi gerçekten hazırlıyor muyuz? İşte düşünmemiz gereken asıl soru bu.